Üçüncü Bölüm. Pazartesi Hoboken'a vardığımda saat 12'ye geliyordu. Müdür, Taylor'ın beni kovduğu gün St. Louis'de gördüğüm bir adamla konuşuyordu. Hemen müdürün merkez ofise telefon ettiğini ve onların da olayı araştırması için birini yolladığını anladım. Sahtekarlar kimseye güvenmez. Paramı almaya geldim dedim müdüre. Bu o adam mı diye sordu St. Louis'li. Evet dedi ve cebinden bir tomar zarf çıkardı. Dur biraz dedi St. Louis'li ve bana dönerek Livingston, sana bizim dükkanlarda dolaşmayacaksın demedik mi? Dedi. Önce paramı ödeyin dedim müdüre ve o da bana 2300 dolar verdi. 4 tane 500'lük, 3 tane de 100'lük banknot. Ne diyordunuz? Dedim St. Louis'liye. Sana bizim dükkanlarda oynamamanı söylemiştik. Evet, ben de buraya onun için geldim zaten. Bir daha geleyim deme, defol, diye bağırdı bana. Gri üniformalı güvenlik görevlisi rastlantıymış gibi hiç istifini bozmadan yanımıza geldi. St. Louis'li yumruğunu sıkarak müdürü azarlamaya başladı. Bu adam bizi soyarken aklın neredeydi? Bu adamın adı Livingston. Sana bu konuda emir verilmişti. Bana bak dedim St. Louis'liye. Burası St. Louis değil. Patronunun St. Louis'de çevirdiği dolaplar burada sökmez. Bir daha seni bu ofise görmeyeyim. Buraya adım atayım deme, diye bas bas bağırıyordu. Ben buraya gelmezsem kimse gelmez dedim ona. Burada üç kağıda yer yok. St. Louis'li anında yumuşattı sesini. Bak evladım dedi sıkıntılı bir halde. Bizi kırma. Biraz mantıklı ol. Biz her gün böyle zarar edemeyiz. Patron senin kim olduğunu duyunca küplere binecek. Rica ediyorum Livingston. Olur, merak etme, diye söz verdim. Mantıklı ol biraz ne olur. Tanrı aşkına gelme bir daha buraya. Bırak burada iyi bir başlangıç yapalım. Buralarda yeniyiz daha, olur mu? Bir daha geldiğimde bu kadar gürültü istemem, dedim çıkarken. St. Louis'li nefes nefese müdürle konuşuyordu. St. Louis'de beni kovmalarının öcünü almış, epey para kazanmıştım. Artık sinirlenmeye ve daha fazla üzerlerine gitmeye gerek yoktu. Fullerton'un ofisine gidip olanları McDavid'e anlattım. Sonra da eğer sakıncası yoksa benim için Taylor'ın yerine gidip küçük çapta 20-30 hisselik alımlar yapmasını rica ettim. Böylece dükkandakiler ona alışacaktı, ben de fırsat kollayacak ve iyi bir hisse bulduğumda hisseleri artırması için ona telefonla talimat verecektim. McDavid'e 1000 dolar verdim. Söylediğim gibi Hoboken'a gitti ve çok geçmeden düzenli müşterilerinden biri oldu. Derken bir gün hisselerden birinin aniden düşmeye başlayacağını fark ettim ve Mac'e haber verdim. Mac de satabildiği kadar hisse sattı. O gün Mac'e payını ve masraflarını ödedikten sonra cebime 2800 dolar kaldı. Herhalde Mac kendi hesabına da bir miktar oynamıştı. Aradan bir ay geçmemişti ki Taylor Hoboken şubesini kapattı. Ortalıkta dönenler polisin şüphesini çekmişti. Ayrıca yatırdığımız paranın karşılığını alamıyorduk. Gerçi orada yalnızca 2 kez alım satım yapmıştık. O dönemde borsa çılgın bir yükselme eğilimi içindeydi ve hisse senetleri 1 puanlık marjları silecek kadar bile kar getirmiyordu. Bu arada bütün müşteriler borsanın yükseleceği beklentisi içinde olduklarından hep o yönde oynuyor, hep de kazanıyorlardı. Bucket shop'lar salgın hastalık gibi bütün ülkeyi sarmıştı. Artık bucket shop'lar çok değişti. Eski bucket shop'larda alım satım yapmak saygın bir broker'ın ofisinde spekülasyona girmekten daha avantajlıydı. Öncelikle marj tükenir tükenmez işlem kendiliğinden kapanıyordu, bu da zarar edilmesini önlüyordu. Oynadığınız paradan daha fazlasını kaybetmeniz olanaksızdı. Ayrıca verdiğiniz talimatların uygulanmaması ya da geç uygulanması gibi şeyler de söz konusu olmuyordu. New York'taki bucket shop'lar, batı bölgelerindeki dükkanlar kadar liberal değildi. Burada kimi hisse senetlerinden elde edilebilecek kar 2 puanla sınırlandırıldı. Şeker, Tennessee kömür ve demir bunların arasındaydı. Bu hisseler 10 dakikada 10 puan hareket etmiş olsalar da makbuz başına ancak 2 puanlık kar edilebilirdi.
Aksi halde müşterinin 1 dolar koyup karşılığında 10 dolar kazanarak çok fazla kâr edeceğini düşünürlerdi. Sonraları en büyükleri de dahil olmak üzere birçok bucket shop'un bazı hisse senetlerini alıp satmayı reddettikleri bir dönem geldi. 1900'de seçimlerden bir gün önce McKinley'in kazanacağı kesinleşince ülkedeki bucket shop'ların hiçbiri müşterilerin hisse senedi satın almasına izin vermedi. Seçim bahisleri 1'e 3 McKinley lehineydi. Pazartesi günü hisse senedi alarak 3 ila 6, hatta daha da fazla puan kâr edilebilirdi. Brian üzerine bahse girip, üstüne üstlük bir de hisse senedi satın alan herkes zengin olabilirdi. O gün bucket shop'lar hiçbir talimatı kabul etmedi. Eğer bucket shop'lar benimle iş yapmayı reddetmeseydi, onlardan asla vazgeçmezdim. O zaman da hisse senedi spekülasyonunun birkaç puanlık dalgalanmalar üzerinde oynamaktan ibaret olmadığını öğrenemezdim. Üçüncü bölüm. İnsanın acı deneyimlerden ders almayı öğrenmesi uzun sürer. Her madalyonun iki yüzü vardır. Oysa menkul değerler borsasının tek bir yüzü vardır. Borsanın değer kazanması ya da kaybetmesi değildir önemli olan. Önemli olan borsayı doğru değerlendirebilmektir. Nedense bunu anlamam, spekülasyonun daha teknik taraflarını öğrenmemden çok daha uzun sürdü. Borsada haklı olduklarını kanıtlamak için hayali paralarla hayali işlemler yapan insanlar tanıdım ben. Kimi zaman bu hayalet kumarbazlar milyonlarca dolar kazanır. İnsanın düşlerinde milyoner olması kolaydır ne de olsa. Bu bana ertesi gün düello yapacak olan bir adamın öyküsünü hatırlatır. Yardımcısı ona, "İyi nişancı mısın?" diye sormuş. Adam da gayet alçak gönüllü bir tavırla yanıtlamış. 20 adımdan bir kadehin ayağını vurabilirim. Diğeri hiç istifini bozmadan vermiş cevabını. İyi de o şarap kadehini beynine dolu bir tabanca dayamışken de vurabilir misin? Ben her zaman düşüncelerimi gerçeğe dönüştürür, hayali paralarla oyuna girmem. Bugüne kadar uğradığım zararlar, bana çekilmek zorunda kalmayacağıma emin olana kadar saldırıya geçmemem gerektiğini öğretti. Ama eğer saldırıya geçmeyeceksem, yerimden hiç kıpırdamamayı yeğlerim. Böyle söyleyerek, insan zarar edeceğini anladığında geri çekilmesin demek istemiyorum. Elbette çekilmeli. Ancak kararlı davranmak gerek. Yaşamım boyunca bir yığın hata yaptım ama kaybettiğim paralar bana deneyim kazandırdı. Ve artık neleri yapmamam gerektiğini biliyorum. Birkaç kez cebimdeki parayı son kuruşuna dek kaybettim ama hep kendime bir yanılma payı bırakmışımdır. Yoksa bugün bulunduğum yere hiç gelemezdim. Hep ikinci bir şansım olacağına ve o zaman yaptığım hatayı tekrarlamayacağıma inanmışımdır. Her zaman kendime güvenim olmuştur. Eğer bu oyunu kazanmaya niyetliyseniz, kendinize ve karar verme yeteneğinize güvenmelisiniz. Bu yüzden ben tüyo denen şeye inanmam. Eğer Smith'ten gelen bir tüyoyla hisse senedi alıyorsam, o hisse senetlerini yine Smith'in tüyosuyla satmam gerekir. O zaman Smith'e bağımlı olurum. Ya satma zamanı geldiğinde Smith tatilde olursa? Olmaz. Kimse başkasından duyduğu bir şeye güvenerek zengin olamaz. Kendi deneyimlerimden çok iyi biliyorum ki, birisinden gelen tüyo ya da tüyolar bana kendi aklıma güvenerek verdiğim kararlardan daha fazla kâr sağlayamaz. Oyunu doğru tahminler yaptığımda büyük paralar kazanmamı sağlayacak kadar iyi öğrenmem 5 yılımı aldı. İlginç deneyimler yaşadığımı sanmayın. Aradan yıllar geçti. O yüzden spekülasyon oyununu öğrendiğim günler artık çok uzakta kaldı ve yaşadıklarım da etkisini yitirdi. Birkaç kez bütün paramı kaybettim. Bunun asla hoş bir şey olmadığını herkes bilir. Ama ben de paramı Wall Street'te para kaybeden herkes gibi kaybettim. Bu konuda bir ayrıcalığım olmadı. Spekülasyon işi zor ve çetin bir uğraştır. Spekülasyon işine giren bir insanın borsa izlemeyi bir an bile bırakmaması gerekir.
Fullerton'daki ilk birkaç olaydan sonra işin sırrı ortaya çıktı. Spekülasyon denilen şeye yeni bir açıdan bakmam gerekiyordu. Oysa ben hala bu oyunu Bucket Shop'larda öğrendiğim gibi oynamakla yetinmekteydim. Bucket Shop'larda oyunu kazandığımı zannederken aslında ancak dükkanı yeniyor, borsadaki gelişmelere ise aldırmıyordum. Öte yandan Bucket Shop'ta çalışırken edindiğim fiyatları okuma becerisi ve güçlü belleğim bana çok yardımcı oldu. Bu özelliklerin ikisi de bende doğal olarak vardı. Borsada edindiğim ilk başarıları onlara borçluyum. Bilgilerime ya da aklıma değil. O dönemde çok cahildim. Henüz kendime eğitme fırsatını bulamamıştım. Bana oyunu öğreten yine oyunun kendisi oldu. Ama oyunu öğrenirken bol bol ter de döktürdü. New York'taki ilk günümü anımsıyorum. Bucket Shop'ların beni nasıl kovduğunu ve bu yüzden saygın aracı firmalarla çalışabilmek için New York'a gelişimi anlatmıştım size. İlk girdiğim ofisteki çocuklardan biri, New York Menkul Değerler Borsası üyesi Harding Brothers adına çalışıyordu. New York'a sabah gelmiştim. Aynı gün saat 13'te firmada hesap açmıştım ve alım satım yapmaya hazırdım. Oynamaya başladığımda hiç sorgulamadan Bucket Shop'larda uyguladığım yöntemin aynısını kullanmaya başladım. Bucket Shop yöntemi, dalgalanmaları izleyerek küçük fiyat farklarından yararlanmaktı. Aracı firmada kimse burasının farklı bir yer olduğunu ve başka yöntemlere gereksinim duyacağımı anlatmadı bana. Zaten biri çıkıp yöntemimin burada işe yaramayacağını söyleseydi bile ona kulak asmaz, bir de kendim denerdim. Hata yaptığıma ancak para kaybettiğimde inanırım ben. Haklı olduğuma da ancak para kazandığımda emin olurum. İşte spekülasyon budur. O dönem borsa çok canlıydı ve ortalık cıvıl cıvıldı. Bu da hemen havaya girmemi sağladı. Hemen yerimi benimsedim. Gözümün önünde eski dostum fiyat tahtası duruyordu ve ben bu tahtanın dilini daha 15'ime varmadan sökmüştüm. Eski iş yerimde benim yaptığım işi yapan küçük bir çocuk da vardı. Alıştığım türde müşteriler tahtaya bakıyor ya da bandın yanında durarak fiyatları bildiriyor ve borsa hakkında sohbet ediyorlardı. Bütün makineler benim bildiğim makinelerdi. Ortam benim Burlington'da borsadan ilk kazancım olan 3,12 dolar kazandığım günlerdeki ortamın aynısıydı. Bant aynıydı, görevliler aynıydı, yani oyun aynıydı. Üstelik unutmayın, henüz 22 yaşındaydım. Oyunu A'dan Z'ye bildiğimi sanıyordum herhalde. Bilmediğim ne olabilirdi ki? Tahtayı izledim ve gözüme hoş görünen bir hisse senedini seçtim. Her şey olması gerektiği gibiydi. 84'ten 100 hisse satın aldım. Yarım saat geçmeden 85'e çıkınca sattım hisseleri. Sonra yine hoşuma giden bir hisse senedi daha gördüm. Onunla da aynı şeyi yaptım. Kısa süre içinde net 4'te 3 puan kâr etmiş oldum. Bu iyi bir başlangıç sayılırdı. Şimdi beni iyi dinleyin. Saygın bir menkul değerler borsası aracı kurumunun müşterisi olarak ilk günümde hem de ilk 2 saat içinde 1100 adet hisse alıp sattım. O günkü sonuçsa tam 1100 dolar zarardı. Yani daha ilk günümde sermayemin yarısı elimden uçup gitti. Üstelik de aldığım hisselerden bazıları bana kâr getirdi. Ama sonuçta o günü eksi 1100 dolarla kapattım. Ancak üzülmüyordum. Çünkü bu olanların kendi hatam olduğunu fark etmemiştim. Seçimlerim gayet yerindeydi. Ve eğer Kozmopolitan'da oynasaydım, bu yöntemle kâr ederdim. Bir şeylerin ters gittiği açıktı ve benim bunu 1100 dolar zarar ettikten sonra anlamam gerekirdi. Oysa ben hala yöntemime güveniyordum. İnsan 22 yaşındayken bu kadarcık cehaleti normal karşılamak gerekir. Birkaç gün geçtikten sonra kendi kendime, "Burada bu yöntemle oynayamam. Banttan gelen bilgiler işime yaramıyor burada," dedim. Ama nedense aynı şekilde alım satım yapmaya devam ettim inatla. Hiç param kalmayana dek bir adım ileri, 2 adım geri yöntemimi sürdürdüm. Fullerton'a gidip 500 dolar istedim. Sonra hatırlayacaksınız, St. Louis'e gittim
ve oradaki bucket shop'lardan kazandığım paralarla geri döndüm. Bucket shop'larda oynayıp da kaybetmeme olanak yoktu zaten. Bir süre daha dikkatli oynadım ve durum düzeldi. Cebime para girince daha iyi yaşamaya başladım. Kendime arkadaşlar edindim ve eğlenceye de zaman ayırmaya başladım. Daha 23 yaşına bile gelmemiştim. New York'ta yalnızdım. Ceplerim kolay kazanılmış parayla doluydu ve artık borsa mekanizmasını çözdüğüme emindim. Artık talimatlarımı verirken borsa salonunda yerine getirilmelerinin alacağı zamanı da hesaba katıyor ve daha tedbirli davranıyordum. Ama hala banttan gelen fiyatlara göre veriyordum kararlarımı. Yani genellemeler yapmıyordum henüz. Bu devam ettiği sürece yöntemimin hatalı yerlerini göremeyecektim. Derken 1901 yılında borsa büyük bir patlama yaptı ve ben yaşıma göre oldukça büyük para kazandım. O yılları hatırlayanınız var mı? Amerika hiç olmadığı kadar zengindi. Sanayi kuruluşları güçlerini birleştirerek sermayelerini bir araya getirmeye başlamışlar. Bu arada halk kendini tümüyle borsaya vermişti. Eski parlak dönemlerde Wall Street 250 bin hisse senedinin alınıp satıldığı, 25 milyon dolarlık hissenin el değiştirdiği günlere tanık olmuştu. 1901'de ise 3 milyon hisse senedinin işlem gördüğü günler oldu. Herkes deli gibi para kazanıyordu. Çelik sanayicileri New York'a hücum etti. Bu milyonerlerin paraya, sarhoş denizciler kadar bile saygısı yoktu. Onları tatmin eden tek şey borsaydı. Wall Street'ten gelip geçen en büyük oyuncular o dönemde ortaya çıktı. John V. Gates, arkadaşları John A. Drake, Lowell Smith ve diğerleri. Ellerindeki çelik hisselerinin bir bölümünü satarak parasıyla o dev Rock Island sistemi hisselerinin büyük bir kısmını açık piyasada satın alan Wright Slits Moore grubu, Schwab, Frick, Phipps ve Pittsburgh'lular, ayrıca başka dönemlerde büyük borsacı sınıfına girebilecek ama bu karmaşa içinde kaynayıp giden sayısız yatırımcı. İnsan istediği türden istediği kadar hisse alıp satabiliyordu. Kin, ABD çelik hisseleri için ayrı bir piyasa oluşturdu. Bir broker birkaç dakika içinde 100 bin hisse senedi sattı. Ne günlerdi onlar. Ne güzel kazançlar elde etmiştik. Üstelik hisse senedi satışları vergiden muaftı. Bu dönem hiç sona ermeyecek gibiydi. Elbette bir süre sonra ortalıkta felaket kehanetleri dolaşmaya başladı. Borsanın gediklileri kendilerinin dışında herkesin çıldırdığını söylüyordu. Fakat onların dışında herkes para kazanmaktaydı. Ben de bu gidişin duracağını ve herkesin önüne çıkan hisseyi almaktan vazgeçeceğini sezmiştim. O yüzden alımlarımı durdurup satmaya başladım. Ama hisselerimi sattıkça zarar ediyordum ve eğer çok hızlı hareket etmeseydim çok daha fazla zarar edecektim. İyi fırsatları kolluyordum ve dikkatli oynamaya gayret ediyordum. Hisse satın aldığımda kâr ediyor, kısa pozisyonda satış yaptığımda da bir miktar kaybediyordum. Gençken bile ne kadar yüksek miktarda hisse alıp sattığım düşünülecek olursa, borsadaki patlamadan fazla kâr etmediğim anlaşılır. Ancak elimden bir hisseyi eksik etmezdim. O da Northern Pacific'ti. Bu durumda banttan gelen bilgileri doğru yorumlayabilmek becerisi çok işime yarıyordu. Hisse senetlerinin çoğu yerinde saymaya başlamıştı ama bu hisse yükseldikçe yükseliyordu. Kuhn Loeb Harriman grubunun hem adi hem de tercihli Northern Pacific hisselerini düzenli olarak aldığını sonradan öğrendik. Elimde 1000 kadar adi Northern Pacific hissesi vardı ve ofiste herkesin tavsiyesine rağmen bunları satmıyordum. Fiyat 110'a çıkınca 30 puan kâr etmiş oldum ve artık satma zamanının geldiğine karar verdim. Böylece broker'daki hesabım 50 bin dolara çıktı. Bu o güne kadar bir araya getirebildiğim en fazla paraydı. Oysa daha birkaç ay önce aynı ofiste bütün paramı son kuruşuna kadar kaybetmiştim. Belki hatırlarsınız. Harriman grubu
Morgan ve Hile, Burlington, Great Northern, Northern Pacific kuruluşunda hisse istediklerini bildirmişti. Morgan da önce Keen'e 50 bin NP hissesi satın alma talimatı vermiş, böylece hisselerini artırmaya çalışmıştı. Keane ise Robert Bacon'a 150 bin hisse alma emrini vermiş, bu emir de yerine getirilmişti. Keane, brokerlarından biri olan Eddie Norton'ı NP yatırımcıları arasına göndererek 150 bin hisse aldırtmış, bunu sanıyorum 50 bin hisselik bir alım emri daha izlemiş ve derken ünlü çekişme başlamıştı. Mayıs 1901'de borsa kapandığında bütün dünya bir devler savaşının başladığının farkındaydı. Ülkemizde bir daha o boyutta iki sermaye karşı karşıya gelmedi hiç. Herman Morgan'a karşı, yerinden kıpırdatması olanaksız bir kayaya karşı direnmesi imkansız bir güç. 9 Mayıs sabahı uyandığımda elimde 50 bin dolar nakit ve sıfır hisse senedi vardı. Biraz önce söylediğim gibi bir süredir yeni alım yapmıyordum ve aradığım fırsatı sonunda bulmuştum. Neler olacağını çok iyi biliyordum. Fiyatlar aniden tepetaklak düşecek, sonra da çok sağlam hisseleri çok iyi fiyattan alabilecektik. Borsa çok geçmeden toparlanacak ve bu arada da doğru hisseyi seçmesini bilenler bol kâr edecekti. Bunu görebilmek için Sherlock Holmes olmaya gerek yoktu. Hisseleri düşerken alıp yükselirken satacaktık ve bu kez turnayı gözünden vuracaktık. Her şey tahmin ettiğim gibi oldu. Çok haklıydım ama elimdeki paranın hepsini kaybettim. Hiç beklemediğim bir şey çıktı karşıma. Zaten bu beklenmedik şeyler de olmasa insanların hepsi birbirine benzer. Yaşam da pek sıkıcı olurdu. Borsa oyunu toplama ve çıkarmadan oluşan bir matematik işlemi haline gelirdi. Hepimiz tek bir doğrultuda düşünen bir muhasebeciler sürüsüne dönüşürdük. İnsan zekasını geliştiren şey tahmindir. Daha doğrusu, doğru tahmin etmesini öğrenmektir. Tam tahmin ettiğim gibi borsa fokur fokur kaynıyordu. İşlemler çok büyüktü ve borsa daha önce böylesine bir dalgalanma yaşamamıştı. Borsaya birbiri ardına bir sürü satış emri verdim. Ancak açılış fiyatlarını görünce neye uğradığımı şaşırdım. Fiyatlar çok düşüktü. Brokerlarım işlerinin başındaydı. Hepsi de son derece bilgili ve bilinçli insanlardı. Ama emirlerimi yerine getirene kadar hisselerin değeri 20 puan daha düşmüştü. Banttan gelen bilgiler piyasanın çok gerisindeydi ve herkes aniden borsaya hücum ettiği için fiyatlar çok geç bildirilebiliyordu. Derken fiyat 100 iken satış emri verdiğim hisse senetlerinin 80'e satıldığını, yani bir önceki günün kapanış fiyatının 30 ya da 40 puan altına düştüğünü öğrendiğimde fark ettim ki aslında ucuza kapatmayı hayal ettiğim hisse senetlerini ben başkalarına ihram ediyordum. Herhalde borsa sıfıra inmeyecekti. Ben de bir an önce kısa pozisyondan çıkmaya karar verdim. Brokerlarım satın alıyordu ama benim sandığım fiyatlardan değil, emirlerimin borsadaki adamlarına ulaştığı andaki fiyattan. Düşündüğümden 15 puan kadar daha fazla ödediler. Bir günde 35 puan zarar etmek her baba yiğidin harcı değildi. Banttan gelen fiyatlar borsanın çok gerisinde kalınca benim de hesaplarım şaştı. Ben o güne dek bandı dostum olarak görmüş, kararlarımı hep bandın bildirdiği fiyatlara dayanarak vermiştim. Fakat bu kez bant benim aleyhime işliyordu. Banttan çıkan fiyatlarla borsada o anda geçerli olan fiyatlar arasındaki fark kuyumu kazmıştı. Daha önce de yaptığım hatayı tekrarlıyordum. Şimdi broker'ın yapacağı işlemleri hesaba katmadan sadece banttan gelen fiyatlara dayanarak alım satım yapmak çok aptalca görünüyor ama o zamanlar aklım neredeydi bilemiyorum. Hatamı anlamamakla kalmadım, alım satım yapmaya, gerçek fiyatları düşünmeden kararlar vermeye devam ettim. Ben hiçbir zaman limitli alım satım yapmayı sevmem. Borsada şansımı sonuna kadar zorlamak isterim.
Aklımda tek bir şey vardır. Borsayı yenmek. Satmam gerektiğini düşünüyorsam satarım, hisse senetlerinin değerinin yükseleceğini düşünüyorsam satın alırım. Beni kurtaran da bu genel spekülasyon ilkesine uymam oldu. Belli limitler içinde alım yapmak zorunda olsaydım, eski bucket shop yöntemimin broker ofisine uyarlanmış kötü bir kopyası olurdu her şey. Borsa spekülasyonu nedir hiç öğrenemez, kısa deneyimime göre içime ne doğuyorsa onu yapardım. Banttan gelen fiyatlar borsanın gerisinde kaldığında, zarar etmemek için fiyatları sınırlamaya çalıştığımda, borsadaki fiyatların çoktan bu sınırları aşmış olduğunu görüyordum. Bu o denli sık oldu ki, sonunda bu yöntemden vazgeçmek zorunda kaldım. Fiyatın birkaç saat içinde hangi düzeye geleceğini tahmin etmek yerine, uzun vadede ezeceği yönü kestirmenin daha kârlı olduğunu anlamam yıllarımı aldı. 9 Mayıs felaketinden sonra borsada alım-satım yapmaya devam ettim. Yöntemimi biraz değiştirmiş ama hala düzeltememiştim. Arada bir para kazanmasaydım belki borsanın özünü daha çabuk kavrayacaktım. Ama iyi bir yaşam sürdürmeme yetecek kadar para kazanıyordum. Arkadaşlarımla birlikte eğlenmeyi seviyordum. Yüzlerce Wall Street talihlisi zengin gibi ben de o yaz Jersey Coast'ta oturuyordum. Ne var ki kazancım zararlarımı kapatıp zengin bir yaşam sürdürmem için yeterli değildi. Borsadaki yöntemimi sırf inadımdan sürdürmüyordum. Bir türlü hatanın nerede olduğunu bulamıyor, bu yüzden de çözüm geliştiremiyordum. Bu konuyu bu kadar vurgulamamın nedeni size gerçekten kâr edecek duruma gelene kadar nerelerden geçtiğimi anlatabilmek. Eski tabancam ancak makineli tüfekle kazanabileceğim bu oyun için yetersiz kalıyordu. O yılın sonbaharında yine meteliksiz kaldım ve bu kez bu işten o kadar bıkmıştım ki New York'tan ayrılıp başka bir yerlerde şansımı denemeye karar verdim. 14 yaşımdan beri borsanın içindeydim. İlk 1000 dolarımı kazandığımda henüz 15 yaşımı sürüyordum. İlk 10 bin dolarımı biriktirdiğimde ise 21 yaşındaydım. O zamandan beri kaç kez 10 binlerce dolar toplayıp sonra da kaybetmiştim. Kazancım ve sonra da zararlarım New York'ta 50 bin dolara çıkmıştı. Bildiğim başka bir iş, başka bir becerim yoktu. Birkaç yıl içinde başladığım noktaya geri dönmüştüm. Hayır, daha da beteri. Bu süre içinde alışkanlıklar edinmiş, ancak çok parayla sürebileceğim bir yaşamı benimsemiştim. Yine de beni en çok rahatsız eden şey bu yaşamdan vazgeçmek değil, borsa ile ilgili tahminlerimde sürekli haksız çıkmaktı. Eserin 3. bölümünü de tamamladık. 4. bölümde yeniden görüşünceye dek esen kalın.